Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu emzirme yastığının yapımını paylaşıyorum sizlerle. Hamilelik döneminde sırt ağrısı çeken anne adaylarının en çok ihtiyaç duyduğu ürün. Aslında hayat kurtarıcı diyebilirim. Yapımı da oldukça kolay. Bu emzirme yastığını daha küçük boyutlarda çalışırsanız bir boyun yastığı olarak uzun yolculuklarda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dikişe yeni başlayanlar için de makine hakimiyetlerini geliştirmeleri açısından bu tarz ürünleri yapmalarını öneriyorum. Emzirme yastığı için öncelikle kalıp çizimimizi yapacağız. Ardından da kumaşımızı kesip dikeceğiz. Videomu beğenirseniz eğer video bitmeden beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Şimdi kalıbımızın çizimine geçelim. 70 cm'e 100 cm boyutlarında olan bir mülaj kağıdı kullanıyorum. Kırtasiyelerden rahatlıkla bulabilirsiniz mülaj kağıtlarını veya parşömen kağıdı olarak da arayabilirsiniz. Mülaj kağıdımın ortasından 60 cm uzunluğunda düz bir çizgi çiziyorum. Daha sonra bu çizginin orta noktasını buluyorum. Yani 30 santim ölçüp buraya bir işaret alıyorum. Aldığım bu işareti merkez olarak kabul edip buradan bir yarım daire çizeceğiz. Bu şekilde. Mezuranın ucundaki deliği kullanarak bu şekilde bir pergel gibi kullanacağım mezurayı. Yani şöyle bir yay çizeceğim. Mezuramın ucundaki boşluğu çizgimin son noktasına denk getiriyorum. Merkezi de bir toplu iğne yardımıyla sabitliyorum. Şimdi iğneyi bastırdığım zaman merkez noktası sabit oluyor. Kalemi çevirerek bir yarım daire çiziyorum. Şimdi kenardan 28 santim uzaklıkta bir işaret alıyorum. Burası 28 santim. Aldığım bu işaretten 10 santim uzaklığa başka bir işaret alıyorum. Burası da 10 santim. Şimdi son olarak işaretlediğim noktayı tekrar merkez olarak kabul edeceğim. Ve buradan bir yarım daire daha çizeceğim. Mezuramı iğne yardımıyla sabitliyorum. İkinci yarım daireyi çiziyorum. Çizgimiz 60 santimdi. 28 santim buradan. 38, 48 buraya da 12 santim kalmış oluyor. Şimdi bu 60 santimlik çizgiye 5 santim uzaklıkta ikinci bir çizgi çiziyorum. Buradaki yayı da düz bir şekilde devam ediyorum. Burayı da aynı şekilde. Bu kısmı sonuna kadar çizmiyorum. Burada bir miktar boşluk bıraktım. Burada yastığın uç noktasına bir bebe yaka formu veriyoruz. Burayı göz kararı çizebilirsiniz. Yaptığımız çizim şu anda emzirme yastığının yarısı oluyor. Kağıdımızı buradaki çizgiden katlayarak diğer tarafına da simetri iğne alıyorum. Çizgiler zaten çok net olarak görünüyor. Bu çizgilerin üzerinden kopyasını alıyorum.
Kalıbımızın tam hali bu şekilde. Şimdi bunu isterseniz dikiş payı vererek kesebilirsiniz. İsterseniz çizgilerden kesip kumaş üzerinde dikiş payı verebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi kalıbımızı kesiyorum. Kalıbımız hazır. Şimdi kesime geçelim. Bu parçadan 2 tane kesmemiz gerekiyor. Eğer kumaş katı olarak keseceksek kumaşımızı, kalıbımızı da bu şekilde katlayabiliriz. Emzirme yastığı için %100 pamuklu nevresimlik kumaş kullanıyorum. Kumaşımı bu şekilde 2'ye katladım. Buradaki kumaş katına da kalıptaki kumaş katını denk getiriyorum. Yani şu kısmını. Kalıbımı yerleştiriyorum ve üzerinden iğneleyerek kesiyorum. Kalıbımızda dikiş payı yoktu. Şimdi keserken bütün çevresinden 1 santimlik dikiş payı vereceğim. Kumaşımızı bu şekilde kesiyoruz. Bu parçadan bir tane daha keseceğim. Emzirme yastığım için 2 tane düz beyaz renk kalıptan kestim. 2 tane de böyle desenli parça kestim. Bu desenli kumaşlarımdan fermuarlı kılıf yapacağım. Bu parçam da astar görevi görecek. Dış kısmından bu kadarlık bir açıklık bıraktım. Ve bütün çevresini 1 santim genişliğinde düz dikişle birleştirdim. Şimdi bu iğnelerimi çıkartıyorum ve dikiş yaptığım oval kenarlara belli aralıklarla çıtlar atacağım. 5'er santim aralıklarla çıtlar atıyorum. Bütün kenarları oval olduğu için çıt atmadan yüzüne çevirirsem eğer dikiş yerlerinde kasma yapacaktır. O yüzden böyle bol miktarda çıt atıyorum. Buradaki köşe kısmına da bu şekilde bir çentik atıyorum. Buradaki köşe kısmını da aynı şekilde çentik atıyorum. Üçgen şeklinde kesiyorum. Çıtlarımızı attıktan sonra kumaşımızı yüzüne çevirebiliriz. Boncuk elyaflarımı yastığın içerisine dolduruyorum. Yastığımızın içine elyafla doldurduk. Şimdi buradaki ağız kısmını da elde bir dikişle kapatıyoruz. Burayı makinede dikmek zor olacağı için bu kısmı elde dikiyoruz. Kenarlarını böyle içeriye doğru birer santim katlıyorum kumaşımın. Sonra birbirine denk getirerek bu şekilde çapraz dikişlerle kenarını kapatıyorum. Şimdi fermuarlı yastık kılıfımızı dikeceğiz. Bunun için hazırladığım 2 parçamı yüzleri dışarıda olacak şekilde açıyorum. Şimdi fermuarımın buradaki kanadına gri kumaşımı, buradaki kanadına da beyaz kumaşımı dikeceğim. Yani fermuarımı kumaşımın üzerine bu şekilde yüzü yüzüne bakacak şekilde yani böyle yerleştiriyorum. Burada oval bir kenar olması fermuarımızı zor dikeceğimiz anlamına gelmiyor. Fermuarımız dikildikten sonra buradaki formu alacak zaten. Ben burada gizli fermuar kullanıyorum ama gizli fermuar ayağıyla dikmeyeceğim. Normal ayakla dikeceğim. Fermuarıma da buradaki kıvrımı vererek iğneliyorum.
Şimdi fermuarımın diğer kanadını da fermuarımın kumaşın yüzüne gelecek şekilde tekrar üst üste koyuyorum. Burayı da bu şekilde ayarlıyorum. Kumaşımın orta noktasındaki kat işaretini birbirine denk getiriyorum. Burası benim için bir işaret olmuş oldu. Orta noktasını bu şekilde birleştirdim. Şimdi buradan kenarlara doğru fermuarımı tekrar iğneleyerek devam ediyorum. Kumaşım esnemeyen bir kumaş olduğu için çok rahat bir şekilde aynı hizaya denk getirebildim. Fermuarımı güzelce iğneledim. Şimdi bu iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Fermuarımı bu şekilde iğnelemiştim. Şimdi bu fermuarı rahat dikebilmek için açıyorum. Fermuarımı sonuna kadar açtım. Şimdi böyle daha kolay bir şekilde dikebileceğim. Ben burada gizli fermuar kullanıyorum ama gizli fermuar ayağıyla dikmeyeceğim. Gizli fermuar ayağı fermuarın oldukça dibinden dikiyor. Ben böyle bir dikiş istemiyorum. O yüzden normal fermuar ayağını kullanacağım. Fermuarımı dikmeye başlıyorum. Fermuarımızın dikilmiş hali bu şekilde. Şimdi kumaşımı tekrar yüzüne bakacak şekilde kapatıyorum. Fermuarın alt noktasından bu şekilde kumaşlarımı kavuşturdum. Kumaşların kavuştuğu noktadan başlayarak bütün çevresini düz dikişle birleştiriyorum. Şimdi dikişimizi bitirdik. Yuvarlak kenar olduğu için kumaşın kenarında çok fazla atma olmuyor. Ama her ihtimale karşı kenarına bir zikzak dikiş veya overlock çekerseniz daha da güzel olur. Yastığımızı bu şekilde hazırladık. Yastık kılıfımızı da böyle dikmiştik. Şimdi bu ikisini birbirine giydiriyorum. Emzirme yastığımızı da bu şekilde tamamladık. İki yönüyle de kullanılabilen çok tatlı bir emzirme yastığı oldu. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bu videoyu yorumsuz bırakmazsanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.